Sizleri çok seviyorum çocuklar. Tekrardan dinleyin. En baştan alın ve tekrardan dinleyin. Hatta not alın. Selam, ben Çelik, Arçelik. Ya sen kimsin? Bomba gibi bir soruyla devam ediyoruz. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli? İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur. Şimdi diyeceksiniz, hocam LGS var, nasıl mutlu olalım? Çocuklar sınav için elinizden geleni yapın ama lütfen bu sizin mutluluğunuzu tüketmesin. Bu günleriniz tekrar gelmeyecek, bu yaşlarınız tekrar gelmeyecek ama LGS girdiğiniz son sınav değil. Daha önünüzde çok fazla sınav var, yeni şanslarınız olacak ama yeniden bu yaşta, bugün de olamayacaksınız. Bu hiç çalışmayın demek değil. Elbette çalışacaksınız, emek vereceksiniz ama kendinizi üzmeden, yıpratmadan. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Hepiniz iyi yerlerde, istediğiniz yerlerde olacaksınız. Buna da canı gönülden inanıyorum. Matematiği de çok seviyorum. Şimdi iki sevdiğim şeyi buluşturmak istiyorum. Bu videoda neler yapacağız? Kısaca bahsedeyim. Sonra konumuza başlayalım. Koordinat sistemi ve sıralı ikiler konusunu yeni nesil sorularını çözeceğiz. Bir önceki videomuzda konu anlatımı yapmıştık. Hatırlarsınız. Eğer o videoyu izlemediyseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Lütfen önce konu anlatımını izleyip sonra yeni nesil soruları izleyin. Bu şekilde daha faydalı olacaktır. Hazırsanız hemen yeni nesil bombastik sorulara başlayalım. Popüler bir soruyla karşınızdayım çocuklar. Bu sorunun farklı formlarını farklı yayın evlerinde, farklı soru bankalarında görmeniz mümkün. Sevilen bir soru tarzı. Benim de hoşuma gidiyor. Bakalım şu soruyu bir hızlıca şöyle bir göz gezdirelim. Koordinat sistemine yandaki gibi eş dikdörtgenler yerleştirilmiştir. Eş dikdörtgen yani dikdörtgenlerin hepsi birbirinin aynısı. Çok güzel. Dikdörtgen uzun kenarı 4 cm, kısa kenarı 1 cm. Bu da güzel. Biraz sonra bunları kullanacağız. İşte bize noktalar verilmiş. Noktalarla alakalı sorularımız var. Hangisi veya hangileri doğrudur? Tamam. Öncelikle bilinenden bilinmeyene gideceğiz. Neyi biliyoruz? Hepsinin eş dikdörtgen olduğunu, uzun kenarın 4 cm, kısa kenarın 1 cm olduğunu biliyoruz. O zaman bildiklerimizi yerine koyalım. Kısa kenarın 1 cm. 1 cm. Şu karşısı da 1'dir o zaman. Şimdi bakıyorum şurada da bir kısa kenar var. 1 cm. Burası da 1. Bütün kısa kenarları bir yazayım. Bakın şu da 1 cm. Başka da kısa kenarım kaldı mı? Kalmadı. Uzun kenara geçtim. Uzun kenarım kaç santimetre? 4 santimetre. Güzel. Bütün uzun kenarlarımı gördüğümde her birine 4 santimetre yazacağım. Yalnız 4'ün biri burada. O zaman şurası 3 olacak. Burası da 3. Evet. Çocuklar bakayım şuraya. Şurası 4 santimetre. Biri burada. Şurası 3 santimetre. Şurayı nasıl bulacağız? Şurada da uzun kenarlarımı yazmak istiyorum. Bakın K 2'ye 0'mış. Yani şurası x'in 2 olduğu yer. Burası 1. O zaman şurası da 1 birimdir. Bakın 1 birim. O zaman burası da 1'dir. 1, 1, 2. Toplamda 4'tü. O zaman şuraya 2 kalır. Buraya da 2 kalır. Buraya da 2 kalır. Hepsini yerleştirdim sanıyorum. Evet, boşta yerimiz kalmadı. Güzel. Evet, S ve K noktalarını zaten biliyoruz. M noktasını bulalım. M noktasının x'i, bakın x değeri şurada yukarıda, şurası. 1 birim, 1 birim de burada. O zaman x'i artı 2 değil mi? Bu taraf zaten x'in pozitif olduğu yerde. O zaman x'imizi bulduk. 2. Y aşağıya doğru bakın. Y değeri şurası. Maviyle gösterdiğim yer. Kaç birim aşağıya doğru? Şurası 3. Gördüğünüz gibi o zaman 3. Ama aşağısı y ekseni için eksi negatif değerlerin alındığı bir yer. O zaman eksi 3. M noktasını bulduk. Güzel. Geldik T'ye. T noktasını bulalım. Önce x'ini bulalım T'nin. X'i nerede? Bakın şöyle uzatıyorum. Tam olarak şurada. Buranın uzunluğunu nasıl bulalım? Tam karşısı. Bakın tam karşısı kaç? 2 birim.
O zaman burası da 2 birim olacak. Burası x'in eksi olduğu yer, demek ki şurası eksi 2 olmak zorunda. O zaman t'nin x'i eksi 2. Y'si kaç? Y'si aşağı indiğimde bakın tam olarak şu mavinin de olduğu yer. Burası kaç birimde? Karşıdan biliyoruz bakın 3 birim. Karşısı da 3 birim olacak. Eşit dikdörtgenlerle çevrili çünkü burası. O zaman t'nin y'si 3. Şöyle şuraya yazayım t noktasına. T eksi 2'ye 3. Çok karışmasın. Geldik şurada sıkışmış P noktamıza. P noktası tam olarak şurası. Bir kere y ekseni üzerinde, o zaman x'i kesin 0. X araştırmaya gerek yok. Peki y'si kaç? Y'si şuradan aşağı indiğimizdeki. Bakın şurası 3 birim. Şöyle şuraya gelene kadarki yer 3 birim. Şurası da 1 birim. 1 ile 3'ü topladım, demek ki 4. Ama y'nin eksi olduğu yer eksi 4. Güzel, sıra geldi n'ye. Hadi n'yi de bulalım. N'nin x'ini bulmaya çalışıyorum. N'nin x'i şöyle yukarıya doğru çıktığımızda şurası. Şurası eksi 2 idi. Dikdörtgenin kısa kenarı 1 santim. 1 santim daha şu tarafa kaydıracağız. O zaman ne olacak burası? Eksi 3. N eksi 3 oldu. Yani x'e eksi 3. Y'sini bulalım. Y'si şurası. Şimdi P'yi biliyorum. P eksi 4. Eksi 4'ten sonra aşağısı tam karşıdan biliyorum ki 3 birim. O zaman 3 birim aşağı daha ineceğim. Ne olacak burası? Eksi 7. Eksi 3'e eksi 7. Güzel. Hepsini bulmuş olduk. Noktalarımızı bulduğumuza göre öncüllerimize bakabiliriz. Birinci öncülle başlayalım. T ve M noktalarının x ekseninin uzaklıkları eşittir. T noktasına bakıyorum. Şöyle T noktasını yazalım. T noktamız eksi 2'ye 3'tü. M noktamız kaçtı? M'yi de şuraya yazayım. 2'ye eksi 3. Nereye uzaklıklarını soruyor? X ekseni uzaklıkları. X ekseni uzaklıklarını nasıl buluyorduk? Eğer x'i soruyorlarsa y'nin mutlak değerini alıyorduk. Hemen alalım. T'nin uzaklığını buluyorum çocuklar. T'nin. O zaman y'sini mutlak değer içerisine alacağım. Y'si 3. Demek ki uzaklığı 3 birim. M'nin uzaklığını bulayım. M'nin y'si eksi 3. Dışarıya çıktı. 3 birim. Demek ki ikisinin de x ekseni uzaklıkları eşitmiş. Bu doğru. Geldik ikinci öncüle. İkinci öncülümüzü şöyle yazalım. Y eksenine en uzak nokta nedir? Y ekseni en uzak noktayı bulmak için ya da y ekseni uzaklığı bulmak için ne yapıyorduk? X'i mutlak değer için alacağız. O zaman tüm noktalarımıza bakalım. Tüm noktalarımızın x'lerini mutlak değer içerisine alalım. S için x'i nedir? 6. Bunu mutlak değerden çıkarttım. 6 birim uzaklıktaymış. K'nın x'ini alıyorum. 2. 2 birim. M'ninkini alıyorum. 2. Bu da 2 birim uzaklıkta. Eşit uzaklıktalarmış demek ki. P noktasına bakıyorum. P noktasının x'i 0. 0. Zaten bu neydi? Eksen üzerinde. Yani y eksen üzerinde. Tabii ki y eksenin uzaklığı 0 olacak. Zaten üzerinde. Evet, T'ye bakalım. T noktasının x'i kaçtı? X'i eksi 2. O zaman 2 birim uzaklıkta ve son noktamız N noktası. N noktasının x'i eksi 3. Demek ki 3 birim uzaklıkta. Evet, buradan y eksenine en uzak noktayı zaten bulabiliyoruz. Hangisi? S noktası y eksenine en uzak noktadır. N noktası değil ne yazık ki. O zaman bu yanlış. Son öncülümüzde sıra P noktasının orijinin uzaklığı 3 birim. Orijin dediğimiz neresiydi? 0'a 0 noktası. 0'a 0 noktası P'nin 0'a 0 noktasına olan uzaklığı. Bakın şöyle düzgünce bir çizeyim ben. Şurası orijin, yani 0'a 0. Bizim P noktası tam olarak y ekseni üzerinde, yani şurada 0'a eksi 4'te bu P. Eksi 4 olduğuna göre şurası kaç birimdir çocuklar? 4 birim. O zaman aralarındaki uzaklık da kaçtır? 4'tür. Ama orijine uzaklığı ne demiş bize? Orijine uzaklığı 3 birimdir. Ne yazık ki 3 birim değil, 4 birimdir. O zaman
Hangisi veya hangileri doğrudur demiş. Hangisi doğru? Yalnızca bir doğru. Adana. Soru biraz karışıktı çocuklar, farkındayım. Eğer anlamadıysanız, aklınızda oturmayan yerler varsa lütfen ikinci soruya geçmeden önce bunu tekrardan dinleyin. En baştan alın ve tekrardan dinleyin. Hatta not alın, kendiniz koordinat ekseni çizin. O eş dikdörtgenleri de çizin, kendiniz çözmeye çalışın. Daha iyi anlayacaksınızdır. Sıradaki soru robotlu bir soru. Ben küçükken bir robot çıkmıştı. Arçelik'in robotuydu. Ben Çelik, Arçelik, ya sen kimsin? Selam, ben Çelik, Arçelik. Ya sen kimsin? Robotlara aşinasınız ama biz o zaman bilmiyoruz. İlk defa robot görüyoruz. Robot neymiş? Sonra onun oyuncaklarını falan çıkartmışlardı. Yani o robot oyuncak olarak satılıyordu. Bir komşumuzun çocuğunda vardı. Benim de arkadaşımdı. Ben de çok istemiştim ama alamamıştık. Alamadık. Her neyse, alamadıysak alamadık. Şimdi ben de onunla alakalı bir soru yazdım. Yani robotum olmadıysa da robotlu sorum oldu. Hadi gelin ona bakalım. Önce gelin soruyu şöyle üstten hızlıca bir okuyalım. Cookie ve Çuço isimli iki robot şekildeki noktalı zeminde yürütülecektir. İki robot da sadece yatay ya da dikey olarak hareket edebilmektedir. Yani çapraz gidemiyorlar. Tamam, burası artık hikaye kısmı. Bunu ikinci dönüşte artık okumayacağız. Cookie isimli robot sağa git komutunu 2 kat olarak algılamaktadır. Önemli yerlerin altını çizelim. Cookie sağa giti 2 kat algılıyor. Tamam. Çiço isimli robot ise yukarı komutunu algılayamamaktadır. Çiço yukarıyı algılayamıyor. Tamam. Cookie A noktasında. Demek ki şu Cookie'ymiş. Çiço B noktasında. Bu da Çiço'ymuş. Yazalım hatta. Çiço ve Cookie. İkisine verilen komutlar aşağıdaki gibidir. İkisinin de son durumda bulundukları bölgeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Şimdi bize verilen komutlarda Cookie'nin ve Çiço'nun yapıp yapamadıklarını düzeltelim. 4 birim sağ Cookie. Cookie'nin sağda sorun vardı. Sağa git komutunu 2 kat algılıyor. O zaman 4 birim sağ değil, 8 birim sağa gidecek. Başka sağa gideceği bir şey var mı? Yok. O zaman Cookie'de başka bir problem yok. Tek problemi vardı, onu düzelttik. 8 birim sağa. Çiço'ya baktık. Çiço yukarı komutunu algılayamıyor. Bakın bir tane yukarı komutu var. Bunu algılayamayacak demek ki, bunu yapmayacağız. Bu kadar. Bundan sonrasını tek tek komutları uygulayacağız. Hadi uygulayalım. Cookie'yi 8 birim sağa kaydıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki Cookie birinci komutun sonunda burada. Şöyle 1 yazalım. Sonra 3 birim aşağıya. 1, 2, 3. Tam olarak gidemedim çocuklar. Neyse, şurası ikinci komutumuz. Ve 4 birim sola. 1, 2, 3, 4. İşte geldiğimiz nokta burası. Hangi nokta bu? Yazalım. X'i 1. Bakın şurası 1. Y'si eksi 1. Demek ki 1'e eksi 1 noktasında. Şöyle 1'e eksi 1 yazalım. Peki burası hangi bölge? Kaçıncı bölge? Ne yapıyorduk? Şuradan başlıyorduk. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge. Demek ki Cookie son aşamada dördüncü bölgede. Şöyle yazayım. Dördüncü bölge. Sıra geldi Çiço'ya. Çiço'yu önce 6 birim aşağıya gönderelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası birinci bölgesi. Sonra 5 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5. Şu noktaya geldi. Bu nokta, hemen bulalım. Eksi 1'e eksi 1 noktası. Demek ki Çiço eksi 1'e eksi 1 noktasında son olarak. Peki hangi bölge? Üçüncü bölge. Şıklarımıza bakalım. Cookie'miz dördüncü bölgede, Çiço da üçüncü bölgede olacak. O zaman C şıkkı.
Şimdi çocuklar burada önemli bir şey anlatmak istiyorum. Burada sayabildik, yani tek tek şu şekilde. Bu şekilde sayarak ilerleyebildik ya da dikey olarak da bu şekilde sayarak ilerleyebildik. Ama sayamayacağımız sayılar da verebilirdi. İşte 900 birim sağa diyebilirdi. 900 birimi bu şekilde zıp 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 gidemezdik. Ne yapacağız? Bunun tabii ki püf noktaları var. Nedir? Şöyle bir sayı doğrusunu çizeyim. Eğer bize sağa ya da sola derse, sağ sol, x ekseni üzerinde oynamalar yapacağız. Eğer bize yukarı aşağı derse, şöyle yukarı aşağı, bunda da y ekseni üzerinde oynamalar yapacağız. Hadi bir de bu şekilde çözelim soruyu. Yani Cookie'nin gittiği bölgeleri bu şekilde bulalım. Çiço'nunkini de bu şekilde bulalım. Şöyle aşağıya yazıyorum. Bakın Cookie ve Çiço diyelim. Başlangıçtaki noktalarını yazalım. Başlangıçtaki noktası eksi 3'e 2 ve 4'e 5 noktaları. Cookie'nin adımları ile gidiyorum. Komut 1'de 8 birim sağ. 8 birim sağa gitmemizi istiyor. 8 birim sağ dediyse nerede oynama yapacağım? Sağ solda x ekseninde yapıyorum. O zaman eksi 3'e sağ dediği için artı 8 ekleyeceğim. Eksi 3'e 8'i topladım. 5. 5'e 2. Y eksenine dokunmuyorum. 3 birim aşağıya. Aşağı yukarıda hangisinde oynuyordum? Y ekseninde. Aşağı derse ne yapacağım? Eksi 3. 3 birim çıkartacağım. O zaman x olduğu gibi kalacak. 2'den eksi 3 çıkarttım. Eksi 1. Geldik sonuncuya, 4 birim sola. Sol x ekseninde oynayacak ve eksi olarak. Eksi 4. Yani 5'ten 4 çıkartacağız. 1'e eksi 1. Bakın 1'e eksi 1 noktasını bu şekilde de bulmuş olduk. Şöyle ilk noktası şu birinci komut, ikinci ve üçüncü komutlar. Şimdi Çiço'nunkini bulalım. 4'e 5 noktasında 6 birim aşağı. Aşağı inerken ne yapıyorum? Y ekseninde oynama. Aşağı dediği için eksi. 4'e 5'ten 5 ile eksi 6'yı toplamak ya da 5'ten 6'yı çıkartmak, artık hangisi kolayınıza gelirse. Çıkarttık. Eksi 1. Sonra 5 birim sola. Sağ solda x ekseninde oynama yapıyorum. Sol dediği için eksi. 4 ile eksi 5'i topluyorum. Eksi 1'e eksi 1. Bakın burada da eksi 1'e eksi 1'e bulmuş olduk. Artık hangisi kolayınıza gelirse çocuklar. Eğer bu şekilde zıp zıp gidebileceğiniz bir kolaysa, hani sayılar bu şekilde kolaysa zıp zıp ilerlersiniz. Ama eğer zorsa sayılarımız, daha büyük sayılarsa, bu şekilde ilerleyemeyeceğiniz sayılarsa da şu ikinci gösterdiğim yöntemi yaparsınız. Bomba gibi bir soruyla devam ediyoruz. Bombastik sorumuzu bir okuyalım bakalım. Yandaki dart oyununda ok beyaz renkli bölgelere gelirse 5 puan. Bunları hemen şöyle not alalım. Beyaz 5 puan. Siyah bölgelere gelirse 10 puan. Siyah 10. Kırmızı renkli bölgelere gelirse yazamadım. Şöyle yapayım. Kırmızı 20 ve nereye? Eksenlerin üzerine. Eksen 20. Bunu kullanacağız. Evet, Ali, Mehmet ve Ahmet'in atış sayıları ve hedefe vurdukları noktaların koordinatları aşağıda verilmiştir. Bakıyoruz, atışları var. Ahmet ikinci atışında hedefi hangi noktadan vurursa puanı Ali'nin puanından az, Mehmet'in puanından daha fazla olur. O zaman hem Ali'nin hem Mehmet'in hem de Ahmet'in birinci atışının puanlarını bulmamız lazım. Hadi bulalım. Ali'ninkiyle başlayalım. Birinci atışı 1'e 0. 1'e 0 noktası şurası mı? Bakın burası Ali'nin vurduğu nokta. 1'e 0. Yani eksen üzerinde, x ekseni üzerinde. O zaman kaç puan alacak? Eksen 20 puanlıktı. Demek ki birinci atışı 20 puan olacak.
Nasıl yazsak bunu? Şöyle yapayım. Puanların olduğu birinci ve ikinci atış olarak şöyle de ayırayım. Bu 20 puan. İkinci atışına bakıyorum. Eksi 5'e 1. Eksi 5 neresi? Eksi 5 tam olarak şurası. Eksi 5. Bir de burası. İkisinin kesiştiği nokta işte şurası. Burası da Ali'nin vurduğu. Ali ikinci atışını hangi renge yapmış? Siyah. Siyah kaç puandı? 10 puan. Bakalım Mehmet'e. Eksi 2, eksi 2 noktası. Şöyle şunları yazayım ben. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı doğru da yazalım. Daha kolay buluruz. Eksi 2'ye eksi 2'yi bulalım. Eksi 2 şurası. Diğer eksi 2 de burası. İkisinin kesiştiği nokta tam olarak Mehmet'inki de burası. Bakın anneninkilere A yazıyorum. Mehmet'inkilere M. Evet, burası hangi renk? Beyaz. Beyaz kaç puandı? 5 puan. Mehmet'in ilk atışı 5 puanlık. Üzgünüm Mehmet. En düşük puanı aldı. İkinci atışına bakalım. İnşallah ikinci atışta kurtarır. 3'e eksi 2. 3'e eksi 2 şurası. Mehmet'in. Burası da siyaha denk geldi. 10 puan. Yine beyazdan iyidir. 10 puan kazandı. Şimdi Ahmet'inkilere bakalım. Ahmet'in birinci atışı var. Sadece elimizde. Eksi 2'ye eksi 4. Eksi 2'ye eksi 4 şurası. Şurası Ahmet. Ali ile Ahmet karışmasın. Ahmet'i direkt yazacağım. Hatta diğerlerini de direkt yazayım. Sonra kafa karışıklığı olmasın. Ali, Mehmet, Mehmet. Tamam. Ahmet'in burası. O zaman Ahmet'inki de beyaza denk gelmiş oluyor. Kaç puan alacak? 5 puan. Şimdi ikisinin arasında bir şey olsun istiyoruz. Ali'nin puanı kaç puan toplamda? 30. Mehmet'inki 15. Demek ki bizim Ahmet'inki de 15 ile 30 arasında bir şey olacak. 15'e eşit olamayacağına göre ikinci atışı 10 olamaz. 5 hiç olamaz. O zaman Mehmet'inkinden düşük olur. O zaman ikinci atışı kesin ve kesin 20 puanlık bir atış olmalı. 20 puanlık bir atışı nerede yapabilir? Ya kırmızıya gelecek ya da eksenlerden birinin üzerine gelecek. Eksen üzerinde olacak. Bakalım. Tek tek de gidebilirsiniz. Eğer gözünüze çarpan varsa onu direkt de işaretleyebilirsiniz. Benim direkt gözüme çarpıyor. Nedir? Eksen. Hangisi eksen üzerinde? 0'a eksi 5. Y eksen üzerinde. İşte tam şurası. Eksen üzerinde olduğu için sanki beyazmış gibi duruyor. Sanki beyaz bölgeymiş gibi ama hayır, bize ne diyor? Eksen üzerine gelirse 20 puan. Bu da tam olarak eksen üzerinde, yani 20 puan getirecek şık. Ama diğerlerine de bakacağım. 3'e eksi 5. 3'e eksi 5 şurası. Siyah. Siyah 10 puandı. Gitti. Bu 10 puanlık. Siyah. 1'e 3. 1'e 3. Şurası. Direkt beyaz zaten. 5 puanlık beyaz. Ve 2'ye 3. 2'ye 3 şurasıdır. Bu da siyahdır. 10 puanlık. Cevabımız D seçeneği. Diğer şıklara bakmaya bile gerek yoktu zaten. Eksen üzerinde diyordu. Bunu görebilirseniz direkt D şık olduğunu görebilirdiniz. Bu kadarcık. Gerçekten bombastik, harika bir soruydu. Şöyle de yazalım hatta. Bomba soru. Güzel bir soruydu. Bir
Bir çiftçi şekildeki bahçesini ağaçlandırmak istemektedir. Ağaçları bir örüntüye göre dikmeye karar vermiştir. Örüntü neydi çocuklar? Belli bir kurala göre devam eden sayı ya da şekil dizisi. Sayı da olabilir, şekil de olabilir. Ağaçları bir örüntüye göre dikmeye karar vermiş. Tamam. Birinci ağacı 5'e 5 noktasına, ikinci ağacı nokta nokta nokta. Şöyle bir hepsini okuyalım, sonra en baştan devam edeceğiz. Bu örüntüyü devam ettirerek 9 ağaç dikmiştir. 9. ağacın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Ağaçlarımızı dikmeye başlayalım çocuklar. Birinci ağacı 5'e 5 noktasına. 5'e 5 noktası neresi? Şunları yazalım hızlıca. Siz de lütfen videoyu durdurun ve kendiniz bu soruyu deneyin. Çok zor bir soru değil. Hatta kolay bile diyebilirim. Lütfen bu soruyu önce kendiniz deneyin, sonra birlikte yapalım. Evet, birinci ağacı 5'e 5 noktasına. 5'e 5 noktası şurası. Şuraya bir tane ağaç dikelim hadi. Diktik. İkinci ağacı 3'e 5 noktasına. 3'e 5, yani şuraya. Hadi buraya da bir tane dikelim. Üçüncü ağacı 3'e 3 noktasına. 3'e 3 noktası şurasıdır. Buraya da bir ağaç diktim. Ve dördüncü ağacı 1'e 3 noktasına. 1'e 3 şurasıdır. Hop diktim. Örüntümü fark ettiniz mi? Bakın 1, 2, 3, dördüncü ağaç. Nasıl gitti? 2 birim sola. 2 birim. Sonra 2 birim aşağı. Sonra tekrardan 2 birim sola. O zaman ne olacak? 2 birim aşağıya indireceğim. 2 birim aşağısı neresi? 1'e 1 noktası. Hemen bir ağaç daha dikelim. Aşağı indim. Nereye gideceğim? 2 birim sola. Hop gittim. Eksi 1'e 1 noktasına bir tane daha ağaç diktim. Bu kaçıncı ağacım oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ağacımı 2 birim aşağıya. İşte buraya dikiyorum. Bu 7. ağaç. Sonra 2 birim sola kaydırıyorum. 8. ağaç ve son ağacım için 2 birim nereye? Aşağıya. Hemen indirelim. 2 birim aşağıya. Bu da 9. ağacım. Koordinatları nedir? Eksi 3'e eksi 3. Yani D şıkkı. İnşallah sizler de kendiniz yaptığınızda doğruyu bulmuşsunuzdur. Doğruyu bulanlar yorum kısmında bana yazsınlar. Doğruyu buldum. Ya da şurada hata yapmışım. İşte doğruya çok yaklaşmıştım. Bu da olabilir. Hepsini kabul ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi gelin son sorumuza geçelim. Her şeyi içinde barındıran bir soru. Üslü sayıları kullanmış, geometrik şekiller var. İşte koordinat ekseni var. Hepsi bir arada. Kaç tane konuyu bir araya toplamış ve sormuş. Bazen köklü ifadelerle de soruyor. O zaman bu ne demek çocuklar? Matematikte tüm konularda iyi olacağız. Hiç konu eksiğimiz olmayacak. Eğer ki üslü sayıları, köklü sayıları biliyorsunuz ilk konularınızda. Bunları unuttuysanız hemen dönün tekrardan bakın. Evet, hemen bir okuyalım. Sağdaki şekiller birer karedir. Karelerin alanları üslü sayı olarak ifade edilmiştir. Şekilde A noktasının koordinatları verilmiştir. B noktasının koordinatları da x, y olarak ifade edilmiştir. X artı y toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Verilenlere bir bakalım. Bunun alanı 1'in karesi. İsterseniz bunu açarsınız. 1'in karesini ne yaparız? 1 ile 1'i çarptınız 1. Yani 1 birim kareymiş alanı. Bunlar bize neyi veriyor? Karelerin alanlarını. Pembenin alanı 2 kere 2 4'ten 4 birim kare. 9 birim kare. 16 birim kare. Tabi burada aslında önemli olan bizim için alanlar değil, kenarlar. Kenarları kaç birim? 16 birim karelik bir karenin kenarı kaç birimdir? Tabii ki 4 birimdir. Yani burada üslü sayı olarak zaten aslında ne olmuş? Bir tane kenarını vermiş bize. Yani yeşilin bir kenarı 4 birim. Şurası da 4. Şunlar da 4 ama şuraları bulayım, ondan sonra yazacağım. Şu kısımlarını ayrı ayrı yazacağım. Sarının kenarı 3 birim.
Pembeninki 2. Şöyle pembeninkini yazayım. 2, 2. Mavininki de 1. Bakın 1, 1, 1. Şurası 1 ise pembenin bir kenarı da 2 ise o zaman şurası da 1 oluyor. Bakın şurası da 1. Çorap söküyor gibi geliyor şimdi. Burası da 1. Sarının bir kenarı kaçtı? 3'tü. O zaman buraya da 1 kalır. Gayet güzel, şimdi tık 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 gidecek. Evet, şurası 2 değil mi? Sarının karşısı. Şurası 1. Bizim yeşilin 4'tü. 2 burada, 1 burada. Şuraya da 1 kalır. Çok güzel gidiyor. O zaman şurası bakın 3 oldu. Şurası 1 oldu. Gayet tıkır tıkır gitmeye başladı. Şimdi A noktasındaki bilgileri de kullanalım. A noktası -5'e -1 noktasında. Demek ki şurası -5. O zaman şurası 5 birimdir. Değil mi? Mutlak alıyorduk. Hani birimler, uzaklıklar, mutlak değer, pozitif. 5 birim. Bakın 3'ü burada. O zaman şuraya ne kalır? 2. Karşısı da eşit. O zaman burası da 2. Bizim sarının bir kenarı 3'tü. Orası 2 ise şurası 1. O zaman burası da 1. Hatta şurası da 1. Şurası 2. Şurası 4. O zaman burası da 4. Gayet güzel oldu. Artık bence B'yi bulabiliriz. Her şeyi bulduğumuzu düşünüyorum. B'nin x'ine bakalım. X değeri nerede? Bakın hatta dikey olarak da indirmiş yani. Şöyle indirelim. Burası kaç? Burası 1. O zaman x'im 1. Y'ye bakalım. Y tam olarak şurası. Bakın 1 ise 1. Şurası 2. Burası 2. Burası 1. O zaman y kaç olacak? Y 3 olacak. İşte y'miz de 3 oldu. Demek ki B noktamız 1'e 3 noktasıymış. Bizden x, y toplamını istemiş. X, y toplamı 1 ile 3'ü topladığınızda 4 gelecek. Yani A şıkkı. Sorularımızın ve dersimizin sonuna geldik. Sorular nasıldı sizce çocuklar? Lütfen fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum olarak atın. Yorumlarınızı görmek beni mutlu ediyor. Bir sonraki videomuz doğrusal ilişkiler konu anlatımı olacak. Müfredat ile eşdeğer bir şekilde ilerliyoruz. Bu şekilde düzenli olarak videolarımızı ve konularımızı tamamlayacağız inşallah. Bu yüzden geri kalmamak ve yeni konuları kaçırmamak için ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. İyi ki varsınız canlarım. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.